Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Bir bahçe videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, şurada gördüğünüz gibi bahçemizde ısırganlar var. Ben biraz topladım. Isırganın faydaları ile ilgili kıymetli izleyenler sizlere bilgi vermek istiyorum. Gerçekten çok faydalı bir bitki türüdür ısırgan. Tabii sizler için araştırma yaptım. Özellikle kansızlığa iyi gelen bir bitkimiz. Tabii ki ben bu ara şöyle toplamaya çalışayım. Taze ama birkaç gün sonra bizim bulunduğumuz ilde sıcaklıklar sıfırın altında değerler gösteriyor. Onun için bunlar don vurabilir. Böyle gördüğünüz gibi şuralarda, tabii başka yerlerde de var. Kıymetli izleyenler, ısırganlar var. Bunları don vurmadan dedim toplayalım, hem bir yemeğini yapalım hem de sizlere faydalarından kısaca bahsedeyim. Şöyle topladım ben kıymetli izleyenler. Tabii bunu ıspanak gibi soğanlı kıymalı yemeğini yapabilirsiniz. Hafiften de elimizi ısırıyor. Yani biraz kaşıntı, ağrı gibi şeyler yapıyor. Şöyle dokunduğum zaman, ama ben alıştığım için rahatlıkla dokunabiliyorum. Sıkıntı yok. Evet, şimdi ben faydalarına devam edeyim kıymetli izleyenler. Yine vücuttaki iltihapları önleme yönü var. Dizlerde oluşan ağrılara iyi geliyor. Romatizmal ağrılara, gut hastalığına, kireçlenmeye iyi geliyor. Kan hücrelerinin oluşumunu hızlandırarak kansızlığa iyi geliyor. Tabii doğada gerçekten doğa müthiş cömert, bize çok güzel yiyecekler sunuyor. Isırgan da onlardan bir tanesi. Yapılan araştırmalarda ısırganın prostat kanserini de önlediği saptanmıştır. Akne tedavisinde de kullanılıyor. Yine tıpta yaptığım araştırmalarda tıpta birçok ilacın içeriğine ısırgan ilave edilmiş. Yani ısırgan çok güzel bir bitki aslında. Eklem ağrılarına iyi geliyor. Isırganın diğer bir özelliği. Evet, eklem ağrılarına iyi geliyor. Isırgan diş eti hastalıklarına da iyi geliyor. Kalp damar hastalıklarına iyi geliyor. Yine içerisinde bulunan potasyum sayesinde kemik gelişiminde de etkili. Yine kadınların adet döngüsünü değiştirebiliyor. Bu şekilde bir niyeti olanlar varsa, adet döngüsünü değiştirmek isteyenler ısırgan otu tüketebilir. Yine ishal ve mide bulantısında da kullanılan bir bitkimiz ısırgan. Böbrek taşı ve kum oluşumunu engelleme yönü var. İdrar söktürücü yönü var. İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde ısırgan göz sağlığına da iyi geliyor. Yine saça da, saç sağlığı açısından da çok faydalı. Isırgan otunun faydaları saymakla bitmez. Ben açıklamalar kısmına konuyla alakalı gerekli bilgileri de koyacağım. Detaylı bilgiye oradan ulaşabilirsiniz. Şu kadar bir ısırgan topladık. Tabii ki buralarda var daha. Ben ısırgan toplamaya devam edeceğim. Tabii tabiat ana bize birçok bitki gibi
ısırganı da bize sunmuş. Birçok bahçede var. Rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir bitki türüdür. Semizotu da bunlardan bir tanesi. Yani rahatlıkla ulaşabileceğimiz, pazarlarda da satılan bir bitkimiz, pahalı da değil. Yani sağlık önemli. Bir de bunlarda herhangi bir yani kimyasal da kullanılmamış bahçede. Yani dolayısıyla doğal bir bitki, genetiği de değiştirilmemiş, kimyasal kullanılmamış bir bitkidir. Gönül rahatlığıyla tüketebiliriz. Ben de inşallah bunun yani ıspanak gibi soğanlı, kıymalı yemeğini yapacağız yarın kahvaltıda. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomuzu fazla uzatmayalım. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir de şunu ifade edeyim videomuzu bitirmeden. Kıymetli izleyenler, Türkiye'nin yaptığım araştırmalar genelde Türkiye'nin saygın sağlık kuruluşlarının internet sitelerinden bakıyorum. Değişik kaynaklardan, değişik kitaplardan elde ettiğim bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki sizler de bakabilirsiniz, teyit edebilirsiniz bu konuda. Yani içiniz rahat olsun. Tabii ki geleneksel yöntemlere de dikkate alıyorum. Büyüklerimizden dinlediklerimi de hesaba katıyorum. Mesela 40-50 yıl önce büyüklerimiz romatizma için bunu kullanırlardı. Yani teknoloji o kadar gelişmemişti o zaman. Gerçekten şimdi bilimsel araştırmalar da yani bu romatizmaya, diz ağrılarına iyi geldiğini bilimsel araştırmalarda ortaya koymuş. Yani birçok noktada aslında geleneksel yöntemlerle günümüzün yani tıbbi araştırmaları birleşmiştir. Yani ortak noktada buluşmuştur. Her konuda olmasa da bazı konularda ortak noktada buluşmuştur. Yani sonuçta bir ottur. Yani yan tesiri falan da yok. Öteden beri yıllardır halkımız tarafından kullanılan bir ot. Çekinmeye de gerek yok. Rahatlıkla tüketebiliriz. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.